Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, kış geldi çattı. Almanya'da ısınma maliyetleri artıyor. En büyük zam doğal gaza gelecek. Değerli izleyiciler, lütfen sonuna kadar izleyin. Ben şahsen kalorifer teknisyeni olduğum için İsviçre'de meslek okulunu yaptım. Bu meslek üzerine size çok önemli bilgiler vereceğim. Bakın nasıl %16'ya kadar tasarruf edebilirsiniz? Bütün bilgiler bu haberde. Bu haberden sonra Almanya'da emekli maaşlarında nakit ödeme dönemi bitiyor. Kimler etkilenecek? Emeklilerin yapması gerekenler, maaş nasıl hesaba yatırılacak? Bu bilgiler de bu haberde. Almanya'da 2025 kışında ısınma maliyeti yükselecek. Doğalgaz %15 zamlanırken odun peleti %20'ye çıkacak. Almanya'da gelecek kış aylarında hanelerin ısınma giderlerinde önemli artışlar yaşanacak. CO2 Online'ın güncel ısıtma endeksine göre 70 metrekarelik bir dairenin doğalgazla ısıtılması %15 zamlanarak 1180 euroya çıkacak. En fazla doğalgazda artış olacak. Sadece doğalgaz değil, diğer enerji kaynaklarında da fiyat artışı olacağı beklenmekte. Bölgesel ısıtma 1245 euroya, mazot 1055 euroya yükselecek. Odun peleti %20 artışla 740 euroya çıkarken en düşük artış ısı pompalarında görülecek. Bu yöntemle ısınanların maliyeti %5 zamla 715 euroya çıkacak. Artış nedeni. Uzmanlara göre artışların başlıca nedeni enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi ve 2025'in başında sert kış koşullarının tüketimi arttırması. Geçen yıl maliyetler düşüş göstermişti ancak bu kış yeniden yükseliş bekleniyor. Uzun vadede daha fazla artış bekleniyor. Uzun vadede ise tablo daha çarpıcı. Doğalgaz ve mazotla ısınmanın önümüzdeki 20 yıl içinde bugünkü fiyatların yaklaşık 3 katına çıkması bekleniyor. Değerli izleyiciler, gelecek 20 yıl içinde 3 katına çıkarsa hiç iyi görmüyorum. Bölgesel ısıtma ve odun peletinde maliyetlerin 2 katına çıkacağı öngörülüyor. Buna karşılık yenilebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşmasıyla ısı pompalarının en avantajlı seçenek haline geleceği tahmin ediliyor. Küçük önlemler cüzdanı rahatlatır. Zaten bu ısı pompalarını bize elektrikli araba gibi mecbur tutuyorlar değerli izleyiciler. Evet, küçük önlemler cüzdanı rahatlatır. Uzmanlar küçük önlemlerle ciddi tasarruf yapabileceğini hatırlatıyor. Oda sıcaklığını birkaç derece düşürmek, düzenli havalandırma yapmak, ısıtmayı kısmak ve sıcak tüketimini azaltmak gibi adımlar kısa vadede %10'a varan tasarruf sağlayabiliyor. Arkadaşlar bu %10 bence doğru değil, hatta %16'ya kadar. Hemen şimdi o bilgiye geleceğim. Daha büyük yatırımlar arasında ise ısıtma borularının yalıtılması, pencere değişimi, bina cephinin yenilenmesi ve yenilebilir sistemlere geçiş öne çıkıyor. Şimdi ben şahsen kalorifer teknisyeni olarak size şunu söyleyebilirim. Oturma odanızda mesela 23 dereceye ayarladınız. Bunu 22 dereceye düşürürseniz, yani 1 derece düşürürseniz aşağı yukarı %16 tasarruf yapmış oluyorsunuz. İkinci yapacağınız iş, evinizi, dairenizi havalandıracağınız zaman değerli izleyiciler, mümkünse sağlı sollu pencereleri, camları açın, ceyran yapın, 3-4 dakika hava değişimi yapın yani. Ondan sonra bütün camları kapatın. Aman aman diyorum, o camları böyle kippen yapıyorlar. Almanca kippen, böyle yan yapıyorlar. O zaten doğru dürüst havalandırmıyor. Tam tersi soğuk hava duvarları soğutuyor ve %30 enerji camdan dışarı çıkıyor. Yani evin içini ısıtmadan. Bir odayı kullanmazsınız. Yan tarafa bakıyorum, not aldım unutmamak için bir şey. Bir odanızı kullanmıyorsanız, mesela çocuklar evden çıktı gitti, evlendiler, bir odayı kullanmıyorsunuz. Bazı insanlarımız orada kaloriferi kapatıyor ama kapıyı açık bırakıyor. Bütün kalorifer sistemlerinde termostat var. Oturma odasındaki, yani öbür kaloriferler bu sefer ne yapıyor? Daha fazla enerji üretiyor. Kapı açık olduğu için sıcaklık oraya da gidiyor. O odayı kullanmıyorsanız lütfen kapıyı tam kapatın.
Oraya sıcaklık gitmesin. Tabii ki ne oluyor? O oda bu sefer derecesi düşmüş oluyor. Unutmayın, ara sıra havalandırın. Nem yapabilir. Camları sağlı sollu açıp ceyran yapmanızın sebebi duvarları soğutmuyorsunuz. Yani 3-4 dakikalık bir havalandırma yapıp ondan sonra camları lütfen kapatın ve sizler de fark edeceksiniz ki enerjiniz daha az tüketilmiş olacak. Almanya'da emekli maaşlarında nakit ödeme dönemi bitiyor. Almanya'da yıl sonunda emekli maaşlarının nakit ödenmesi tamamen kaldırılacak. Bu nedenle tüm emeklilerin banka hesabı açması gerekiyor. Değerli izleyiciler, belki diyeceksiniz ki ya bana ne? Ama belki bir tanıdığınız vardır. Onları da uyarırsanız iyi olur. 1 Ocak 2026'dan itibaren Deutsche Post şubeler üzerinden yapılan nakit ödeme hizmetini durduracağını açıkladı. Böylece banka hesabı olmayan emeklilere maaş ödemesi yapılmayacak. Henüz önlem almayan emeklilerin birkaç ay içinde gerekli adımları atması gerekiyor. Bugüne kadar banka hesabı bulunmayan emekliler maaşlarını çek olarak alıp Postbank şubelerinde nakde çevirebiliyordu. Ancak yıl sonunda bu hizmet sona erecek. Eskiden birçok yaşlı postaneye giderek emekli maaş çekini nakit olarak tahsil edebiliyordu. Günümüzde bu hizmeti yalnızca birkaç bin kişi kullanıyor ve yeni düzenleme ile tamamen tarihe karışıyor. Kimler etkilenecek? Yeni düzenlemeden özellikle şu gruplar etkilenecek: çok ileri yaştaki emekliler, evleri olmayan kişiler, sağlık sorunları nedeniyle banka hesabı açamayanlar, hesaplarına haciz konulanlar. Açıklamalara göre bu kişilerin de 1 Ocak 2026'ya kadar banka hesabı açması gerekiyor. Aksi halde maaş ödemeleri durdurulacak ve geçerli bir hesap bildirildikten sonra birikmiş ödemeler toplu şekilde yatırılacak. Emeklilerin hakları yanmayacak, ancak hesap açılmadan ödeme yapılmayacak. Yani burasını iyi anladınız. O güne kadar o hesabı açmazsanız 3 ay sonra gelirseniz 3 ay birikmiş paranız 3 ay sonra o hesaba yatırılacak. Peki emeklilerin yapması gerekenler: Emeklilik Sigorta Kurumu Deutsche Rentenversicherung etkilenenlere banka hesabı açmalarını tavsiye ediyor. Her AB vatandaşı yasal olarak temel hesap basis kontu açma hakkına sahip. Bu hesap ek limit kredi dispo sunmuyor, ancak havale, otomatik ödeme ve karta alışveriş gibi tüm temel bankacılık işlemleri yapılabiliyor. Emeklilerin mutlaka kendi adlarına hesap açması da gerekmiyor. Deutsche Post'un açıklamasına göre maaşlar bir aile üyesi ya da güvenilen başka bir kişinin hesabına da yatırılabiliyor. Ancak hesabın AB ya da SEPA bölgesindeki bir finans kuruluşuna ait olması şart. Değerli izleyiciler, burası da çok mühim. Neden? Hesaplarınıza aciz konulanlar okuduk biraz evvel. Kimler etkilenecek diye. Hesaplarınıza aciz konulanlar, yani korkarsanız oraya benim maaşım geldi, ben hacizliyim, hemen maaşım gidebilir diye, onun için tekrar başka bir kişinin hesabına da yatırılabiliyor. Bunu da biraz evvel duydunuz. Maaş nasıl hesaba yatırılacak? Emeklilerin banka bilgilerini bildirmek için doldurması gereken formun adı Antrag auf unbare Zahlung einer Rente. Emekli maaşının banka hesabına yatırılması için başvuru formu. Bu form Deutsche Post Rentenservice internet sitesinden indirilebiliyor. Doldurulan formun şu adrese gönderilmesi gerekiyor: Deutsche Post AG, Niederlassung Rentenservice, 13497 Berlin. Evet, herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum. İsviçre'den Murat Bozdoğan. Değerli izleyiciler, inşallah bütün önemli noktalara değindik bu iki haberde. Tekrar kış geliyor. Onun için dediklerimi lütfen unutmayın. Bakın, bu ufacık şeylere dikkat ederseniz gerçekten büyük tasarruf yapmış olacaksınız. Sizler de anlayacaksınız. Kendi evleri olanlar, tabii ki imkanınız varsa, biz şahsen bütün evin camlarını çerçeveyle beraber değiştirdik ve ondan sonra gerçekten ben kaloriferde %20 bir tasarruf fark ettim. Tekrar
İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Kendinize dikkat edin, sıhhatınıza dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşça kalın.